sıkı sorulan, yani tek bir soru var bu aralarda. Yani tek bir soru, Gang Ching Gangnam Style mi yoksa Arthur Pendragon Achille mi? Hangi komutanları fullleyeceğiz? Hangi komutan fulllemeye değer? Bu videoda tamamen detayları size anlatıyorum. Ama bir not, ilk başında bir dipnot atarım arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Buradaki vesilelerimiz herhangi bir doğruluğu yok. Daha doğrusu hiç güvenmeyin. Yani bu komutanlar, bu tarz komutanlar vs komutanı değiller. Bunu size söyleyeyim. Ben sadece kendi fikirlerimi yıllarda arkadaşlar, ben burada içerik üretiyorum ve kendi fikirlerimi sadece size soruyorum. İsterseniz Nevski fullleyin, isterseniz Joanna Fark fullleyin. Bunları fulllemeyin. Bu benim sorunum değildir. Ben kendime ve sevdiğim insanlara söylediğim şeyleri size de yine de anlatıyorum. Belki siz de dinlersiniz. Bu çok önemlidir ve gerçekten de bence dinlemeniz gerekiyor. Ama dinlemeden önce ve izlemeden önce birer tane beğeni ve abone olursunuz. Gerçekten çok sevinirim. Bunlar bana bir ücretsiz destektir. Bunları unutmayın. Şimdi ilk başında ben Mustafa'ya şimdiden teşekkür ederim. Bana güvendi ve bu tarz komutanları fulllemek için hiç çekinmeden, gözü kırpmadan bunları fullliyor. Ve benim söylediklerim ve benim dediklerime güveniyor. Şimdi Mustafa'da iki kıta var arkadaşlar. Yani bu adamda, Mustafa'nın arkadaşımız, ekipmanları pek çok fazla şey değildir yani. Güçlü değildir. Teçhizatı da çok güçlü değildir. Aynı tıpkı benim gibi, senin gibi, diğeri gibi, bir Kraken gibi değiliz biz. Bunu ilk başında size söyleyeyim. Hatta Kraken de olsak ben bunları yine de size söylüyorum. Şimdi ilk başında bu arkadaşımızın askerleri ve dedi ki Karo, ben iki kıta çok güçlü Suar'a çıkacağım. Neler yapmam lazım? Ben iki kıtayı önerdim ilk başında. Eğer ki bir hesapta iki kıta Suar'a oynuyorsa şu an güncel, yani bugün arkadaşlar, tarih kaç? 15-11-2025'ten söylüyorum arkadaşlar. Saat 1:40. İki kıta Suar'a oynuyorsunuz. Hyogubing, Arthur Pendragon ve Gang Achilles ya Achille. Bu iki kıta Suare'nin has kıtalarıdır. Ama şimdi bir kişi diyor ki ben bir kıta oynuyorum. Ya herhangi birisi Gang Achilles yapacağım. Ya Arthur Pendragon Achilles yapayım. Bunların tamamen size söylüyorum. Tek kıtası olan. Şimdi bu arkadaş ya Mustafa'nın, ben böyle bir şekilde ilk başında size söyleyeyim. Burada böyle komutanları gönderdi ve buradan da Achilles'ı zaten Gang'ı da fulllemiştir arkadaşlar. Burada Arthur Pendragon var. Achilles var ve Hyogubing de vardır bu komutanda, bu hesapta yani. Bu da Arthur Pendragon, Hyogubing arkadaşlar. İlk başında bunları size söyleyeyim. Şimdi bu arkadaştan ben çok fazla bir vs istemedim açıkçası. 2 vs istedim ve ben dedim ki bu komutanları fullledikten sonra bir tane Gang Achille yap, bir tane de Arthur Pendragon Achille yap. Bunun nedeni ben free to play'im ve tek kıta oynuyorum. Hangisi o iyi oluyor? Buradaki ekipmanları gönderdi ve kendi ekipmanları da gösteririz arkadaşlar ve VS'deki adamın ekipmanları bu şekilde. Yani piyadenin Bay Kilioç'a çıkan arkadaşımız, burada böyle bir ekipmanları vardır. Çok teşekkür ederim. Ona da gerçekten sağ olun. Şimdi burada birçok kişi diyor ki teçhizatlar da böyle çok güçlü değildir. Bunu size söyleyeyim. İlk başında teçhizatlar. Ve Mustafa'daki ekipmanlar böyle bir şekilde hem Arthur Pendragon Achilles'ta hem de Gang Achilles'ta aynı ekipmanlar ve aynı teçhizatları kullanmıştır arkadaşımız. Bunları da size söyleyeyim. Şimdi geçelim raporlara. Bir bakalım bu raporlarda neler vardır. Mustafa'nın hesabına geri döndük. Şimdi burada ilk başında arkadaşlar burada bir raporumuz var. Bir raporda hiçbir şey gösteremiyor diyorsunuz ama ben size bunları açıklama yapacağım. Burada Gangnam Achilles karşısında da tabii ki Bay Kilioçe var. Her ikisi de aynı VIP seviyeye ekipmanları gösterdim ve teçhizatları da gösterdim. Yok abi, teçhizatsız ekipmansız. Dostum sen hangi çağda yaşıyorsun ki benden teçhizatsız ya ekipmansız bir vs istiyorsun? Bunun anlamı ne? Ben açık alanda çıkıyorum. Açık alana çıkarken rakibimin 5 seviye ekipmanı var mı? 5 teçhizatları hepsi efsanevi mi? Normal mı? Yeşil ekipman mı takıyor? Bunları ben düşünmüyorum. Vururum sadece. O yüzden buradaki vs'ler bence en doğrusu böyle oluyor. Şimdi burada 279.1K Mustafa kazanmış. 278.7K karşılığında Bay Kilioçe'yi dövmüş. Gang Achilles. Burada birimler 220K iyileştir. Burada Gang Achilles
24K iyileştirmesi var. Ve buradan karşısında arkadaşlar Bayki Lioche burada iyileştirmesi 3K. Ağır yaralı burada 27K 900, buradan da 27K 800. Hafif yaralı burada 208.000 ve buradan da 195.000. Bir hafif yaralı var. Şimdi ilk başında biz Gang'ın ve Ashil'in ekipmanlarına veya hatta becerilere gidiyoruz arkadaşlar. Buradaki Gang'ı bir görelim ilk başında. Gang'a selamımız olsun arkadaşlar. Böyle bir şekilde burada diyor ki combo saldırı hasar faktörü 1400. Sağlık ve savunmayı veriyor. Buradan da hasar düşüşü %10, %30 savunma, %20 intikal hızı. Üçüncü becerisi de diyor ki %15 normal hasar bonusu ve hasar iyileştirmeye dönüştürdüğünde %10. Bunları bir köşeye koyun arkadaşlar. Şimdi tekrardan rapora geçiyoruz. Buradaki arkadaşlar buradaki rapor bence gayet tatmin edici. Yani 1 vs olarak bu rapor tatmin edebiliyor. Ve buradaki bu komutanlar neredeyse Gang'ın çok fazla iyileştirmeye sahip olduğu için ve tıkır tıkır 750 iyileştirme yaparak arkadaşlar 24.000 iyileştirme yapmıştır ve askerlerini yüksek seviyeye bırakmıştır. Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Bu komutan tanktır. %40 da düşmanın savunması kırıyor. %40 düşmanın savunması kırması gerçekten büyük bir rakam ve büyük bir etki. İyileştirmesi gibi. Ve karşısında da tabii ki Bayki Lioche buradan arkadaşlar 3000 sadece iyileştirme yapmıştır. Burada karşılığında 27.900 ağır yaralı tabii ki Ganga ve Achilleus'tan almış ve buradan da 27.868. Yani buradaki tabii ki tek fark ve büyük farkımız arkadaşlar iyileştirmesidir. Yani Gang'ın o savunma kıran da beraber ve o iyileştirmeyi olmasaydı savunma kırarken bile Bayki Lioche'yi hiçbir şekilde dövemezdi. Bu piyadeye bir ırkım olduğundan ya piyadeyi çok fazla sevdiğimden ya öldüğümden değildir. Ben gerçek ve doğruları söylüyorum şimdi. Bu Gang ve Achilleus hem açık alanda hem de VS'de gayet güçlüdür. Gayet güçlüdür, iyi de KP kasıyor. Ama gelelim sonraki raporumuza arkadaşlar. Sonraki raporumuzda ben Mustafa'dan yine aynı şekilde rica ettim ve Mustafa buradan arkadaşlar burada Arthur Pendragon Achilleus'u kullanmıştır ve karşılığında Vortex kardeşimiz tabii ki Bayki Lioche ile. Aynı ekipmanlar, aynı teçhizatla. Videonun başında ben size gösterdim. Şimdi burada 2220K ve 220K. Burada yine de Bayki Lioche 2K 2500 bir iyileştirme yapmıştır. Ve burada ağır yaralılara bakarsak 23.400 bir ağır yaralı var. Arthur Pendragon Achilleus'tan ve karşılığından da 29.500 Bayki Lioche'nin bir ağır yaralı var arkadaşlar. Hafif yaralılara bakarsak burada 149.000 Achilleus Arthur Pendragon ve 193.000 tabii ki Bayki Lioche. Şimdi ben geliyorum burada 23-29 yani neredeyse bir 6K bir fark var burada. Ve buradan da arkadaşlar neredeyse bu adam ağır yaralı daha fazladır. Yani ne anlama geliyor? Rapor üzerine Bayki Lioche burada Gang'ın Achilleus'u dövmüş olabilir. Ama iyileştirmesi olmasaydı bunlar olamazdı. Şimdi daha fazla raporlar görüyorsunuz. Çok daha fazla raporları görüyorsunuz. Bu raporlara da güvenebilir miyiz? Güveniriz tabii ki. Bizim güvenemediğimiz bir şey yok. Ama onlar da aynı şekilde ekipman farkıyla bunları yapacaklar. Hiçbiri de hikayekada değiller yani. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi benim anladığım şey budur. Siz nasıl hangi kıtayı seçiyorsunuz? Gang Achilleus mu yoksa Arthur Pendragon Achilleus mu? Tek kıta oynuyorsunuz. Ben bu raporlara ziyade arkadaşlar onu önceki videomda söylemiştim. Gang komutanı, Gangnam Style komutanı, o komutanı komutan yapan Achilleus'tur. Achilleus'un sürekli birinci becerisi yani aktif becerisi çalışmak. Yani birinci becerisi o kadar yüksek ki çünkü 2 becerisi daha birinci beceriyi destekliyor sadece. Ve sürekli onun artırmasını için elinden geleni yapıyor oyun. O yüzden arkadaşlar yüksek beceriye vuran, alan hasarı vuran bir komutan ve burada yanında ya önünde de bir gangı koyduklarından hem gang savunmayı kırıyor hem de iyileştirme veriyor ve daha fazla açık alanda kalıyor. Yani gang Achilleus
sadece açık alanda kaldığını ve bu kadar açık alanda kalıyor ve bir tık kape kasıyor. Düşmanın %40 savunmasını kırıyor. Yani bunun fazlasıyla arkadaşlar başka bir seçeneği yok. Ama şimdi karşında ben başka bir seçeneğim varken Arthur Pendragon Achilles. Neredeyse herkes de Arthur Pendragon fulldür. Achilles de gelmiş. Achilles mu Gang mı? Arkadaşlar bunu birçok kişi söylüyor. Ben Achilles'u arkadaşlar Arthur Pendragon'la beraber kullanırken herhangi bir şans faktörü ortada değildir. Yani bunu söylüyorum. İki komutanı var. Burada Hyogubin, Arthur Pendragon, Achilles'da iki komutanı var. Her ikisi de alan hasarı vuruyor. Yani her ikisi de düşmanları paramparça ediyor. Özellikle birisi aktif becerisi yani Achilles aktif becerisi sürekli çalıştığından arkadaşlar dolayı bu komutanlar ikisiyle beraber fenasal bir şekilde açık alanda hasar vuruyorlar. Özellikle ben size söylüyorum. Bal savaşlarında Gang Achilles mu Arthur Pendragon Achilles mu? Her ikisiyle beceri vuran bir komutandan bahsediyorum. Yüksek beceride savunmayı kırmıyor ama kıtayı kırıyor. Yani o kadar güçlü bir şekilde vuruyor ki ve bütün alan hasarı yani alandaki tüm komutanları öyle bir şekilde parçalıyor ki ballardan, kalıntılardan, açık alanda, bayrak dışında, bayrak içinde bu ikili gerçekten mükemmelin ötesidir. Şimdi anlatmak istediğim şey budur. Gang'ı fullleyebiliyorsunuz ama eğer ki iki kıta süvari oynuyorsunuz. Artık iki kıta süvari oynayan bir oyuncu Hyogubin, Arthur Pendragon, Gang, Achilles. Bu iki kıtayı oynuyor. Ama tek kıta süvari oynuyorsunuz. Yine de aynı şekilde söylüyorum size. Arthur Pendragon, Achilles. Yani eğer ki bir free to play'siniz, az para harcayansınız, tek kıta süvari oynamak istiyorsunuz ve çok güçlü olması gerekiyorsa kesinlikle ve kesinlikle Arthur Pendragon, Achilles oynuyorsunuz. Şimdi sizin söylemek istediğiniz şey bu olabilir. Abi peki böyleyse sen niye? Çünkü insanların düşünceleri vardır. Sen niye Achilles'i fulllemedin? Arkadaşlar benim eskiden bir kıtam var. Onunla kıtası zaten Hyogubin Arthur Pendragon. Yani ben diyorum ya iki kıta süvari oynuyorsunuz. Arkadaşlar iki kıta süvari metada. Hyogubin Arthur Pendragon ve Gang Achilles. Yani bu iki kıta metada. Benim bir kıtam metadadır zaten. Bunu şu an başka bir özel birim oynayan, bir piyade özel birim oynayan olarak ben şu an 690 kafayı Achilles'e vermem hiç doğru olmaz. Çünkü iki kıtadan birisi benim yani o iki kıtanın birisi ki metadaysa Hyogubin Arthur Pendragon oluyorsa benim hesabımda vardır. Birçok kişi bunu söylüyor. Abi benim Hyogubin'im var, Joanna Fark'ım var, Arthur Pendragon'um var. Ne yapacağım? Yine de Achilles fullleyeceksin. Yine de Gang fullleyebiliyorsun. Joanna Fark idare eder mi? İdare eder. Mecburiyetten idare eder. Çünkü artık insanların kıtaları güçlendiriyorlar. İnsanlar hep kıtaları güçlendiriyor. Hep ben metada kalayım, hep ben metada kalayım. Budur arkadaşlar sonuçta. Hyogubin, Joanna Fark, Achilles, Arthur Pendragon, Achilles gayet güzel bir şekilde devam edebilirsiniz. Ama Hyogubin'in Joanna Fark'ınız gerçekten çok fazla raporlar almıyor. Sonuç olarak her şeyi ben bağladım, bitirdim ve size son söylemek istediğim şey budur. Tek kıta süvari oynuyorsunuz. Kesinlikle ve kesinlikle size söylüyorum. Arthur Pendragon, Achilles son kararımdır. Bu benim son kararımdır. Bu karardan pişman olan tabii ki kanıtla bana gösterebiliyor. Çok önemlidir arkadaşlar bu tarz şeyler. Şimdi ben daha fazla açık alanda kalabiliyorum. Abi açık alanda kalabiliyorsanız zaten o zaman git Arthur Achilles'i Richard'le kullan. Çok fazla da iyileştirme veriyor ama bir şey yapıyor mu? Yok. Niye? Çünkü çok fazla iyileştirme yapan çok fazla bunlarda yani metada kalmıyor. Metada kalmamaklar olarak yani kalmama adıyla Richard onun yerinde tekrardan Shredder da mesela şeydir arkadaşlar. Çok fazla iyileştirme yapıyor. Yani Konstantin gibi bu tarz komutanlar çok fazla metada kalmıyor. Ve güçsüz kalıyor. Shredder'dan sonra birçok komutan da gelmedi ama Shredder direkt metadan düşüyor. Ve metadan hiçbir yer alamadı. Niye? Çünkü insanlar artık iyileştirme üzerine savaşmıyor. Hasar üzerine savaşıyorlar arkadaşlar. O yüzden bunları size anlatmak istedim. Ve son kararımızı tekrardan söylüyorum. Böyle bir şekilde karar verdik.
Arkadaşlar umarım bu bilgiler size faydalı olmuş olabilir. Eğer ki faydalı olduysa kesinlikle birer tane beğeni atarsınız ve abone olursanız sevinirim. Yorumlarda yazabilirsiniz. Ama lütfen yorumlardan böyle bir şekilde insanların kalbini kırmayın. Ya ben bilmem, diğeri bilmez, diğeri bilmez diye bir şey yok. Siz daha güzel bir fikriniz varsa güzel bir düşünceyle yazabiliyorsunuz. Hakaret etmemize gerek yoktur arkadaşlar. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenileri asla ve asla unutmayın. Abone de aynı şekilde. Bunlar abone olmak ve beğeni atmak da ücretsizdir. Kendinize çok iyi bakın. Başka video için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.